Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video içeriği hazırlayacağız. Bu içerikte CapCut nasıl indirilir olacak. Peki bunu neden seçtim? Şimdi benim bir video düzenleme programına ihtiyacım vardı ve biliyorsunuz ki en popüler video düzenleme uygulamalarından biri CapCut, yani telefonda kullandığımız en azından. TikTok ve benzeri platformlar kullanıyorsanız illa karşınıza çıkmıştır. Bunun bilgisayar sürümü de oluşturulmuş. Ben de bilgisayar sürümünü kullanmaya karar verdim. Şimdi nasıl indireceğimize bakacağız. Hemen arkadaşlar tarayıcıma geliyorum. Bundan önce diğer videolarıma da bakmayı unutmayın. Umarım ilginizi çeken bir video vardır. Size yararlanabilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Buradan CapCut'a geliyorum arkadaşlar. CapCut.com yazıyorum. Yani direkt resmi sitesine gitmem gerekiyor çünkü. Şöyle göstereyim daha doğrusu. Buraya CapCut diye arattığınızda şöyle farklı siteler de var. .net vesaire gördüğünüz gibi. Bu siteler orijinal sitesi değil. .com'lu olan site orijinal sitesi arkadaşlar. Yani bu site. Hemen şöyle siteyi Türkçe'ye çeviriyorum. Buradan accept hepsini kabul et diyorum. Windows için indir diyorum. Hatta videoyu çevrim içi düzenleme seçeneği de varmış. Ben bu seçeneği bilmiyordum. Şimdi ona da bakalım hep birlikte. Ama bunu ilk önce bir nereye indirmem gerektiğine karar vermem gerekiyor. Bunu şöyle yapalım. Yerel diske kaydedelim. Böyle kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi video çevrim içi düzenli seçeneği var. Akıllı araçlar yüksek verim diyor. Konuşmadan yazıya dökebilme özelliği var. Konuşma metnini konuşmaya dönüştürüyor. Arka planı kaldırabiliyor. Videoyu yeniden boyutlandırabiliyor. Birlikte çalışın diyor işte. Bu şekilde zaten sizin hep bildiğiniz bir uygulamadır diye düşünüyorum. Şu indirme yaparken zaman geçiyorum aslında. Şöyle hemen şeye de bakabiliriz. Çevrim içi düzenlemeye, hatta Nvidia Mobile Legends ve TikTok'ta sponsoru biliyorsunuz ki zaten. Video çevrim içi düzenleyin diyorum. Bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan şey var. Template var yani. Şablonları var. Instagram post şablonu, Instagram story, TikTok story vesaire. Burada şablonları var. Sizin için hangisi uygunsa. Onu tabii ben YouTube seçiyorum. Yani TikTok vesaire kullanmadığım için create diyorum ve oluştur diyorum. Burada yine aslında indirmenin çok da anlamı olmadığını fark ettim. Aynı bizim şeydeki indirdiğimde de bu ekran karşıma gelecek. Buradan medya bölümü var. Hemen geçiyorum. Medyanızı buraya ekleyebilirsiniz. Burası çalışma ekranımız. Buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Burası da çalışma ekranımız yine. Şimdi bunun boyutunu da ayarlayabiliyormuşuz. Okey, tamam. Şöyle hatta bunu biraz küçültüp çalışma ekranını büyüteyim. En küçüğü buymuş bu arada. Neyse buradan mesela bir video yükleyelim. Şu iki videoyu yükleyeceğim. Hatta bir tane daha yüklemem gerekiyor şu an. Ya aslında bunu editlemek için arkadaşlar ben indiriyorum uygulamayı. Hani videoda da bir başlangıç yapalım diyorum. Çünkü bunu bekleyeceğiz. Yani 3 dakika kaldı ama. Bir kırpma kesme işlemimiz var. Bakalım ne kadar verim alabileceğiz. En azından online çevrim içi şeyinde. Yani buradan yüklenmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi %77. Tabi bu internet hızınıza göre. Bu çok uzun sürecek. Çok uzun sürecek arkadaşlar. Çevrim içinde böyle bir kötü özelliği var. Bilmiyorum uygulamayı açtığımızda da yani kullandığımızda da mı böyle olacak ama çevrim içinde gördüğünüz gibi inanılmaz uzun sürer yani bu. Çünkü bir de bu video çok hani kısa bir video. Hatta videonun boyutuna bakalım istiyorsanız. Yani oldukça kısa bir video aslında. Şuradan kanala geliyorum. Bakın ben şu videoyu oraya yüklemeye çalışıyorum şu an. Özelliklerine bakalım. Yani 127 MB boyutunda bir video. 4 dakikalık bir videoyu çok uzun sürede yüklüyorsa arkadaşlar şöyle o 25-30 dakikalık bir videoyu inanılmaz uzun sürede yükler. Bence bu çevrim içinde kullanmayın. Yani tavsiye etmiyorum. Tabii inşallah böyle söylüyorum diye CapCut bana şey atmaz. Telif falan atıyormuş. İthal falan veriyormuş. Kullanın yani. Eğer zamanınız varsa ama çok uzun sürede yüklüyor. Yani bu kadar uzun süre ben bekleyemem açıkçası. Burada stok videoları varmış bu arada.
bakabilirsiniz. Yine ses var. Yazı ekleyebiliyorsunuz. Stickers, efekt, geçişler, filtre, kütüphane. Yani aslında medyayı buraya hızlı yüklese, tabi bu internet hızıyla alakalıdır. Büyük ihtimal benim internet hızım çok kötü olduğu için ben problem yaşıyor olabilirim. Bilmiyorum. CapCut'ta bir sorun yoktur. Belki yani sorun benim internetimde de olabilir. Burada bulut şeyi var tabi. Yükleme muhabbeti var. Hemen. Şurada 1 dakikası kaldı. Hatta bunu işlem tamamlandığında aç olarak işaretliyorum. Kurulumu da yapıp videoyu bitireceğim bu arada. Bakın hala %3. Ben şey sandım. 0.79 yazıyor ama hani 1 olunca şey olacak. Yüklenecek. Ama çok uzun ya. Bilmiyorum. Benim hiç hoşuma gitmedi bu özelliği. 50 saniye. Hala burası %4. 5 bile olamadı. On saniye kaldı arkadaşlar. Burada bu şeyimi falan herkese gösteriyorum böyle açık açık. Bununla ilgili de bir video geliyor bu arada arkadaşlar. Kanalınızı nasıl yükseltebilirsiniz. Hatta içerik kısmından göstereyim. Şu an saklayacağım hiçbir şey olmadığı için açık açık gösterebiliyorum. Gördüğünüz gibi burada ücretsiz bir şekilde 4000 saat nasıl tamamlarsınız? Ben nasıl tamamlıyorum bunu anlattığım bir video. Her neyse. Bunu da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bu tamamlandığında açılacak. İnşallah açılırsa. Burası hala %7 gördüm. Çok yavaş arkadaşlar. Bilmiyorum. Ya da bana öyle hızlandı. Benim internetimle alakalı bir konuymuş. Çok yavaş da olmayabilir. Şu an emin değilim. Evet arkadaşlar. İndirdikten sonra yani açıyorsunuz uygulamayı. Benim gibi size işlem tamamlandığında aç diyebilirsiniz. Buradan kabul edin. Şurada bir tik var. Mavi tik var. Gördüğünüz gibi. Install now deyin. Şimdi indirdiğin yani. Sonra burada bir bar var. Bu da barın dolmasını bekliyoruz. %99. Evet. Şurayı da bir yandan kontrol edeceğim. Yani benim internetimle alakalı evet benim internetimle alakalı şu an inanılmaz hızlandı. Benle ilgili bir durummuş. CapCut'ta bir sorun yok. Bir durum yok yani. Şimdi arkadaşlar buranın dolmasını bekliyoruz. Dediğim gibi. Hatta şunu şöyle öne alayım. Burada kurulum işlemini yapıyor şu an. %100 oldu. Sonra Start Now dediğimizde direkt uygulamaya giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu an yapamıyormuşuz. Şimdi bir şey test ediyor. Testik. Şu ne demek bilmiyorum. Burası da hızlı dolmaya başladı bu arada. Sonra arkadaşlar buradan confirm diyeceğiz. Yani umarım telaffuzu bu şekildedir. Sonra gördüğünüz gibi şeyimiz açıldı. Yeni versiyon almış. Bunu da OK diyelim. Bunu da indirsin. Uygulamamız açıldı. Buradan New Project diyoruz. Yani yeni bir proje oluşturmasını istiyoruz. Ve zaten şu an video düzenleyeceğimiz ekran açıldı. Buradan videolarını düzenleyebilirsiniz. Videolarınızı nasıl düzenleyeceğinizle ilgili de videolar çekeceğim. Lütfen o videoları da takip etmek için kanala abone olmayı, videoya like atmayı, eğer merak ettiğiniz, anlamadığınız bir şey varsa da yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu muhabbet de ne hani bunu da geçiştirmeyin. Bu da arkadaşlar yeni bir beta sürümü varmış. Bunu kullanmak istiyor musunuz dedi. Evet dedim ve şu an güncellemesini yapıyor. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hatta şuna da bakalım ne kadar yüklenmiş. Bunu da gördüğünüz gibi yüklenme hızı arttı. Benim internetimle alakalı bir konuymuş. Burayı da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda yer yoksa internet üzerinden de çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoma bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.